Kar, kış, soğuk ve yine soğuk. Her ne kadar içinde bunları barındırsa da bir şehri anlatmak için böyle bir başlangıç biraz sert olabilir. Öyleyse başka bir yol deneyelim. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde hisarlardan bir hisar, Karahisar varmış. Serüvenimize işte bu hisarla başlıyoruz. Sen olmasaydın bu kent kurulur muydu bilinmez. Şehre ismini veren, ey büyük kale, kadim kale, gizemli kale. Biliyorum ki sadece göründüğünden ibaret değilsin. Fakat zamanın ilerlemesiyle sen de içine kapandın, köşene çekildin. Gördüklerin ve yaşadıkların seni çok yordu. Siz kaleyi izlerken ben de bir hatıramı anlatayım. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Heyecanlı duygularla bütün basamakları bitirerek üzerinde gezmeye başladığımda bir şey fark ettim. Elbette zemin şeklini almış ve gezindiğimiz toprak çoktan sertleşmişti. Fakat bir yer hariç. Orada bir geçidi, bir girişi kapatmak için sanki uğraş verilmiş ve taşlar üst üste yığılmıştı. Uzun yıllardan sonra tekrar kaleye çıktığımda orayı aradım. Gezindim ama bulamadım. Yıllar içinde zemine uyum sağlamış olsa gerekti. Kendi hesabıma eminim ki bu kalenin içi mahzenler ve geçitlerle dolu. Zaten kaleden 7 farklı yere çıkış olduğunu civarda yaşayan biri bana anlatmıştı. Ve zaman geldi, onlardan bir tanesini kendi gözlerimle kaleden çok uzakta bir yerde gördüm. Her neyse, bu kalenin gizemi bitmez. Ne zaman gelir de kendini açmaya karar verirse, işte o zamana erişenler sakladığı sırları da görür. Kale yolunda genelde gözlerden kaçan bir misafir var. Ahmet Turani. Kaynaklara göre kendisi Bizans birliklerinde yer alır. Kale kuşatmalarından birinde Battal Gazi ile güreşmiş ve kaybetmiştir. Ardından söz verdiği üzere Müslüman olmuş ve Battal Gazi'nin birliklerine katılarak onunla beraber kale önlerinde şehit düşmüştür. Bu şehirde Ulu Camii kaleden ve kale Ulu Camii'nden ayrılmaz. Bu ikisi insanın bilmediği bir lisanda sözleşerek ortak bir sükûn alanı oluşturmuştur. Evet, Ulu Camii ya da şimdilerde pek bilinmeyen adıyla Kırkdirek Camii. Doğudan batıya 8 sıra ve girişten mihraba 5 sıra olmak üzere 40 direkle tavan döşemesi ayakta tutulmuştur. 7 asırdan daha yaşlı, ulu bir mabettir. O da kale gibi sessizliği tercih etmiş görünüyor. Çoğu zaman içindeki sarkaçlı saatin sesinden başka bir ses sızdırmıyor. Eğer talihliyseniz günün bir vaktinde içeriye süzülen ışığı yakalarsınız. Ulu Cami civarında göze hitap eden sıralı birçok ahşap ev ve konak bulunduğunu söyleyerek sıradaki noktamıza geçelim. Yeni yerimize Ulu Cami'den yaya gidilebilir. Burası
halkın gavur hamamı dediği millet hamamı. Günümüzde aktif vazifesini icra etmiyor. Müze olarak gezilebiliyor. Anlayacağınız bu hamamda terlemiyorsunuz. İçeri girdiğinizde zaten kurnaların birileri tarafından kapılmış olduğunu göreceksiniz. Hamamın bu kalıcı misafirleri için söylenecek tek ifade var. Zamanda donmuşlar. Tüm hareketleri ve yüz ifadeleriyle ve de içlerinde hapsolan hisleriyle. Kim bilir, belki bir gün canlanırlar. Canlanırlar da kendi zamanlarından bir şeyler anlatırlar. Hamamın güzel bir bahçesi ve mevsime gelince hiç eksik olmayan arkadaşları var. Kaplumbağalar. Her arayan bulamaz. Fakat bulanlar ancak arayanlardır. Bu hakikatli sözün yazıldığı avlu kapısından sıradaki noktamız olan Afyon Mevlevi Hanesi'ne girilir. Mevleviliğin doğuşu Mevlana Celaleddin Rumi ile Konya'da olmuşsa da kaynaklara göre ülkeye yayılması, hatta bazı görüşlere göre dünyada kabul görmüş olmasında Afyon'daki bu dergahın fonksiyonu yüksektir. Avluya girişte solda bir odada el yazması eserler ziyaretçilerini karşılar. Buradan ayrılıp merdivenlerden çıkarak sağdaki kapıya yöneldiğimizde zamanında dergahın çok hareketli olduğu bir bölümüne ulaşmış oluruz. Dergah mutfağından ayrılıp sola döndüğümüzde Postneşin ve diğer Mevlevi odaları bizi bekler. Odadakiler gelenlerle ilgilenmez. Kendi zamanındaki işlerine bakarlar. Zikreden zikre, sema eden semaya, okuyan okumasına, yazan da yazmasına ara vermeden devam eder. Buradakilere başka dünyalardan gelmiş gibi gıpta ederiz.
Halbuki onlar da bir zamanlar bizim gibiydi. Artık sultanla tanışmanın vakti gelmiştir. Ziyaretçilerin bundan önce gördükleri sultanın yanına varmadan önce atmosfere girmesini sağlar. Ancak sultana ulaşmak için tekrar basamak arşınlamak gerektir ve içerinin havasını anlatmak haddimiz değildir. Buranın kadınlar için ayrılan bölümü geniştir ve mahveli ferahtır. Mevlevihaneden ayrılmadan bahçenin diğer yakasındaki girişten geçerek vakfedilen tarihi konağa varabilir ve içerisini gezerek ikram edilen çayı içebilirsiniz. Bir sonraki noktamız Bedesten. Zamana yenik düşerek sayıları azalan bu kapalı çarşılardan bir tanesi de bu şehirdedir. Rehberlik etmeye çalıştığımız Afyon'un bu tarihi bölgesinin tam kalbindedir ve belki de bu sebeple hala çok canlıdır. Uzunlamasına karşılıklı girişlerin yanı sıra yan girişleri de mevcuttur. İçeride neler mi var? Bunu ziyaretçilerin gözlemine bırakalım. Bedesten'den çıktığınızda yan tarafta sizi yine tarihi bir yapı, Taşhan bekler. Fakat oraya uğramadan önce Bedesten'in etrafını dolaşarak
birçoğu el emeğiyle yapılmış ürünler satan dükkanlara göz atabilirsiniz. Bıçakçılar, kalaycılar, yemeniciler, eskiciler, koyun çanları ve daha bir sürü ürünler. Taşhan nasıl olsa bekler ve sizi içine çeker. Yola yere. Taşhan'da yürüme mesafesindedir. Bedeste'nin arka tarafından ulaşılarak gidilebileceği gibi haritada işaretlendiği üzere de ulaşılabilir. 2 katlı tarihi bir yapıdır. Diğer noktalarımızda olduğu gibi bu yer hakkındaki bilgilere yine ziyaretçiler orada ulaşabilir. Günümüzde artık tarihi noktalarda aydınlatıcı bilgiler resmi makamlar tarafından gerek levha gerekse dijital yolla verildiğinden işin bu kısmını onlara havale edelim. Taşhan, el yapımı hediyelik eşyalar ve yeme içme imkanıyla ziyaretçilerine güzel hatıra bırakır. Şehrin ziyaretçileri için hoş bir mola yeridir. Taşhan'dan ayrıldıktan sonra yol üzerinde 2 tarihi ve güzel cami sizi karşılar. Bunlara geçmeden önce girişin kuytu yerde kalmasından dolayı dikkat çekmeyen ve içerisinde hüsn-i hat, tezhip ve ebru sanatlarının sergilendiği Türk İslam Sanatları Galerisi'ni görebilirsiniz. Yeri Taşhan Çarşısı'nın hemen arkasındadır. Biz tekrar 2 camiye dönersek, bunlardan ilki Ot Pazarı Camii'dir. Caminin etrafında şehrin meşhur patatesli ekmeğini ve kaymağını satanları görebilirsiniz. Caminin içi ise loş kelimesinin ne manaya geldiğini sözsüz anlatabilir. İçeriği size bıraktım. Bir sonraki durak olan Yoncaaltı Camii'ne ise dik merdivenlerden ulaşılır. İlginç bir iç görünümü vardır. Bu caminin altında ürün yelpazesi çok geniş olan aktarlar mevcuttur. Caminin arka tarafında bir pasaja gizlenmiş, şehrin sembollerinden haşhaş ürününü sofralara hazır hale getirmek için çekme işini yapan dükkanları bulabilirsiniz. Çekilmiş haşhaş ister hamurlara katılır, ister benim yaptığım gibi pekmezle karıştırılır. İsterse de sade yenebilen lezzetli bir katıktır. Haşhaş pazarından ayrıldıktan sonra yine yakın mesafede ve yine yaya olarak ulaşılabilecek Sahipler Sultanlara geçiyoruz. Burası hakkında bir kaynakta türbenin yüz ölçümünün Kabe'nin ölçüsüyle birebir aynı olduğunu okumuştum. İçeride Sahip Ataoğulları diye bilinen Selçuklu dönemi ve sonrasında şehri idare eden, bayındır hale getiren aile fertlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bilinmeyen mezarlara da rastlanılmış. Artık yolculuğumuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Her güzel hadise gibi bu seyahat de bitecek. Fakat bu son gelmeden önce şehir ziyaretçilerine birkaç güzel yer daha sunacak. Önce Kültür ve Sanat Evi'ne uğrayalım.
Bir önceki Sahipler Sultan Türbesi'ne çok yakındır ve yaya ulaşılabilir. 3 katlı tarihi konakta şehrin kültür dokusunun bir özeti bulunduğundan es geçilecek bir nokta değildir. Aslında gezmek için başlangıç noktası bile olabilir. Kültür ve Sanat Evi'ne veda edenler oraya en yakın nokta olan ve Afyon'a geldikten sonra görülmeden, bilinmeden dönülemeyecek İmaret Camii'ne geçebilir. Halk sadece imaret der. Malum imaret fakirlere ve medrese talebelerine yemek veren aşevidir. Resmi adı Gedik Ahmet Paşa Camii'dir. Geniş yeşil bahçesiyle, hala işleyen hamamıyla ve arka tarafına düşen ve kapısına ulaşmak için çaylarını yudumlayan emeklilerin yanından geçmek zorunda olduğunuz taş medrese ile bir külliyedir imaret. Taş medrese. Buraya kadarki seyahatimizde bazı noktalarda el işi ürünlerden bahsettik. Taş medrese ve içinde bulunan mütevazi sanatçıları da kültürlerini ve hayallerini kalplerinden ellerine, ellerinden de malzemelerine hünerle yansıtırlar. Eğer tarih ve kültüre doyduk ve de çok yorulduk demezseniz, şehir için maddi ve manevi çok önemli bir yeri olan Kadın Ana Türbesi'ne uğrar, hayratından suyunu içerek serinlersiniz. Ardından Anıt Park'a geçerek istirahat eder, Zafer Müzesi'ne karşı çayınızı yudumlayarak yorgunluğunuzu atarsınız. Kim bu kadın analar? Moğol baskısı Anadolu Selçukluların kalbi Konya'da şiddetlice hissediliyordu. Durum böyle olunca aldıkları kararla sultan anneleri, sultan hanımları, kızları Karahisar'a, deyim yerinde ise hicret ettiler. Onlar bu şehri çok sevdi. Mal varlıklarını hayra harcayarak halkın anneleri oldu ve halk da onları severek şehirlerinde namlarını yaşatmaya devam etti. Geçerken yüzünüze çarpan çeşmelerden akan suları şehre kanallarla getirtmişlerdir. Suyun geçtiği arazinin sahibiyle yapılan pazarlık bu anaların zekasını yansıtır. Bu kısmı da meraklı olanların araştırmasına bırakalım. Ve son. Bizim yolumuz burada bitti. Anıt Park'a sizi getirdik. Artık serbestsiniz. Önce bir çay için, sonra da isterseniz karşınızda bulunan Zafer Müzesi'ni görür ve evinize dönersiniz. Tamamı yaya gezilebilecek düz bir hat oluşturmaya çalıştık. Yoksa elbette ziyaret noktası çoktur. Fakat bizim hattımız budur. Lokumu, sucuğu nereden alacağınızı söylemedik. Arayan lokumu da bulur, sucuğu da. Onlar her zaman etrafınızda olacaktır. Bu şehre nasıl bir yoldan geldiniz bilmem. Ama dönerken aynı yolu kullanacak olsanız bile
farklı biri olarak şehirden çıkmaya namzetsiniz. Size Arif Nihat Asya'nın Afyon şiiriyle veda ediyoruz. Afyon. Mermer saksısında seneler sonra yeniden açılan laleyi gördüm. Bir sis daha kalktı. Efendisine el kaldıran nankör köleyi gördüm. Kadının, çocuğun, kızın, kızanın yıllarca çektiği çileyi gördüm. Ve bir gün şeriri çiğneyen atı, rüzgarda savrulan yeleği gördüm. Kaçanın ağırlık etmesin diye bıraktığı kolu, kelleyi gördüm. Gece yıldız yağdı Afyon'a, sayılarca ateş böceği gördüm. Şükran namazına durdum camide, şeffaf mihrabından kıbleyi gördüm. Meçhulüm olmayan yiğit askerde eli bayrak tutan bileği gördüm. Yanında yeni bir abide diye çatılan acayip nesneyi gördüm. Doğru bildiğini Afyon'un doğru, iyi bildiğini hep iyi gördüm. Elek dolusu su diyen kadını, kananlara gülen edeyi gördüm. Sofralarda kadın ananın südü, yanında haşkeşli ekmeği gördüm. Bana tatlarından söz etmek düşmez. Yemişleri gördüm, peteği gördüm. Şu çocuk yüzlü şaheserde bile daralmakta olan yediği gördüm. Göğe haykırarak kızların gökten kısmet dilediği kuleyi gördüm. Sevilip kısmeti oldum birinin ve birleşmiş iki yüreği gördüm. Açtı gözlerini sultan divanı, kale görünmezden kaleyi gördüm.